Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz ünlü bir markaya ait hırkanın yapılışını paylaşacağım. Yapılışı gayet kolay, aslında dümdüz ilerliyor. İpin yapısı gereği farklı tarzda gözüküyor olabilir ama düz örgüden oluşuyor. Lastiğin üzerine düz örgü yapıyoruz. Tüm parçalarımızı tamamladıktan sonra birleştirmesini yapıyoruz. Ben sizinle ön parçanın yapılışını paylaşacağım video içerisinde ama başlangıçta tüm parça sayı ve ölçülerinden bahsediyorum. Bence 36-38 beden için uygun diyebiliriz. İpim kilogram halinde satılıyor. Bir Hayal Hobi'den aldım. Yine açıklama kısmına ismini yazıyor olacağım. Bence modele yakın bir ipti. Yapısı da gayet güzel. Şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Yaklaşık 300 gram kadar ip kullandım. Benimle aynı ölçülerde çalışacaksanız 300 gram ip yeterli olacaktır. 4,5 numara şiş ile örgümüzün başlangıcını yapıyoruz. Ben burada misinalı şiş kullanıyorum ama düz şiş kullanarak da yapabilirsiniz. Video içerisinde düz şiş kullanımı beni zorlaştırdığı için, tak tak diye ses çıkardığı için misinalı şiş tercih ettim. Yine aynı şekilde şiş setimden de oldukça memnunum. Genelde soruyorsunuz, açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Knit Pro'ya ait bir şiş seti. Gayet kullanışlı ve yapısı da çok rahat, kullanıma uygun diyebiliriz. Dediğim gibi açıklama kısmına sizler için linkini bırakıyor olacağım. Yapılışına geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Şimdi ben tüm parçalarımı tamamlayıp geldim. Sizlerle video içerisinde ön gövde parçamızı başlıyoruz ve devamında parçamızı tamamladıktan sonra birleştirme işlemi ve yaka kısmıyla devam edip hırkamızı tamamlayacağız. Şimdi burada ben kendimce bir şablon oluşturdum ve sayı ve ölçülerimi yazdım. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Başlangıçta tüm ölçü ve sayılarımdan bahsetmek istiyorum. 36-38 beden için bir hırka yapıyoruz beraber. Şimdi burada öncelikle sırt parçamdan bahsetmek istiyorum. Çünkü ben sırt parçamda başlangıç yapıyorum. Farklı bir beden için çalışma yapıyorsanız buradaki ilmek sayısını kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Benim sırt parçam 96 tane ilmekten oluşuyor. Ben kendim vücut ölçüme göre bir ayarlama yaptım. Burada misinalı şiş kullanıyorum. Misinalı şiş kullanırsanız eğer ölçüm yapmanız çok daha kolay olacaktır. Birine hediye yapıyorsanız bir kıyafet üzerine deneme yapabilirsiniz. Ya da kendi bedeninize göre yapmak istiyorsanız kendi beden ölçünüze göre ilmek atarak başlangıç yapabilirsiniz. Şimdi burada 96 tane ilmeğimiz var. 96 tane ilmek bende 52 santime eşit geliyor. Daha sonrasında burada 96 ilmek ile 43 santim boyunca devam ediyoruz. Bakın şöyle şablonum ve sayı ve ölçülerim bulunuyor. 96 ilmek başladım. Sırt parçam dümdüz örüyoruz. 13 sıra boyunca lastiğimiz var. Lastiğin üzerine önde düz örgü, arkada ters örgü, 43 santim boyunca devam ediyoruz. Genişliğimiz ise 52 santim. Herhangi bir ense boşluğu ve kol kesintisi yapmıyoruz. Sırt parçamı tamamladıktan sonra ön parçamı sırt parçama göre bir ayarlama yaptım. Şimdi burada şablon üzerinde öncelikle bahsedeyim. Daha sonrasında nasıl yerleştirme yapacağımızı göstermek istiyorum sizlerle. 60'a 60 başlıyoruz. Biz sizinle beraber sağ parçamızı yapacağız video içerisinde. Çünkü sağ parçamda düğme için boşluk oluşturuyorum. Diğer parçamı ise dümdüz bir şekilde devam ettirdiğim için sadece sağ parçamdan bahsediyorum videonun içerisinde. 60 tane ilmek atarak başlangıcımı yaptım. Yine 13 sıra boyunca lastiğim var. Daha sonra bunu 43 santim toplamda, bakın 43 santim örüyoruz ama belli bir süre sonrasında burada yaka boşluğu oluşturuyoruz. Yaka boşluğumuzu oluşturduktan sonra hem sağda hem solda eksiltmeye devam ediyoruz. Toplamda 9 tane eksiltme yapıyorum ve 60 tane ilmeğim 34 tane ilmeğe düştüğünde tüm ilmeklerimi toparlayıp ön parçamı tamamlıyorum. Buradaki ön parçamın genişliği ise düğme kısmı dahil 30 santim genişliğinde bir parça yapmış oluyoruz. Hatta 2 tane parça yapmış oluyoruz. Ekran görüntüsü alırsanız aklınız karıştığına devam edebilirsiniz. Şimdi ön parçamızda şöyle bir ayrıntı var.
Düğmeleme yapacağımız kısım, yani tam ortasını 96/2 yaparak başlangıç yapmıyoruz. Normalde hırkalarımızda bu şekilde başlangıç yapıyor olabiliriz. Ama düğmeleme yapacağımız kısım olduğu için bu noktadaki kesme işlemi yapmış olduğum kısım birbirinin üstüne binmesi gerekiyor. Ben burada 17 tane kesme işlemi yaptım. Dediğim gibi video içerisinde zaten bu noktayı beraber yapıyor olacağız. Hemen diğer parçamı da şu şekilde yerleştirdim. Bakın 2 tane parça üst üste geliyor. Diğer türlü de kesme işlemi yapmış olduğumuz noktayla beraber yaka kısmını oluşturmuş olduk. Burada aynı şekilde de düğme boşluklarımızı da oluşturuyoruz sizinle beraber. Şimdi bu parçamızı tamamladıktan sonra kol ayarlamasını yapıyoruz. Kolu bir tık geniş çalışmış olabilirim. Siz daha küçük çalışabilirsiniz. Kol parçam için 60 tane ilmeğim var. Bakın şöyle göstermek istiyorum. 60 tane ilmek üzerine başlangıç yapıyorum. 60 tane ilmeğimi bir düz bir ters lastik yaparak 13 sıra boyunca lastiğimi tamamladıktan sonra önde düz, arkada ters lastik yaparak devam ediyorum. Ta ki istediğim kol uzunluğuna ulaşana kadar. Buradaki 60 santim bende 32 santim genişliğinde. Uzunluğunu ise 43 santim yaptım ama tamamıyla kendi kol ölçüme göre bir ayarlama yaptım. Bunda da herhangi bir kol eksiltmesi yapmıyoruz. Bakın dümdüz bir şekilde istediğimiz boyuta ulaştıktan sonra kesme işlemi yaparak tamamlıyoruz. Bundan da 2 tane kol parçamızı yapıp geliyoruz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Şimdi yumaktan gelen ipimden belli bir miktarda ayırma işlemi yapıyorum. Daha sonrasında burası da yumaktan gelen ipim. Parmağımı ortasına yerleştirdim, döndürdüm ve halkamı oluşturdum ve şişime takıyorum. Bu bizim birinci ilmeğimiz. Devamında yumaktan gelen ipi parmağıma doladım, döndürdüm. İpi alıyorum, şişe taktım ve diğer ipimi çektim. İkinci ilmeğimi attım, döndürdüm, tuttum, şişe takıyorum ve çektim. 3 4 5 6 7 bu şekilde 60 tane ilmeğe ulaşana kadar devam ediyoruz. Toplamda 60 tane ilmeğe ulaştıktan sonra en son bir tane düğüm atarak ilmek atmayı kapatıyoruz. Şimdi burada bir düz bir ters lastikle başlangıç yapıyoruz. İlk ilmekten şişimi geçiriyorum. İpimi arkada düz ilmek olarak çektim. İpimi öne aldım, ters ilmek. İpimi arkaya aldım, düz ilmek. İpimi öne aldım, ters ilmek. İpimi arkadan çekiyorum, düz ilmek. İpimi öne aldım, ters ilmek. Bir düz bir ters şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim. Son ilmeğimi ters ilmek yaparak sıramı tamamladım. Örgümün diğer tarafına döndüm ikinci sıram için. İlk ilmeğimi örmeden şişimi aktardım. İkinci ilmeğime baktığımda ters ilmek, ipimi öne alıyorum, ters ilmek. Üçüncü ilmeğime baktığımda düz ilmek, ipim arkada, düz ilmek. Ters ilmek, ters ilmek, düz ilmek, düz ilmek şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bir alt sırada ne yaptıysak, ne görüyorsak onun aynısını yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Daha sonra ikinci sıramı tamamladıktan sonra üçüncü sıramda da aynı şekilde devam ediyorum. Bu şekilde toplamda 13 sıra boyunca lastik kısmını örüp geliyoruz. Şimdi toplamda 13 sıra boyunca dedim ama boşluk oluşturacağımız için 6 sıra boyunca gidip geldim. 7. sıramda eksiltme yapıp düğme boşluğu oluşturacağız. İlk ilmeğimi örmeden aktardım. Ters ilmek, düz ilmek şeklinde devam ediyorum. Sıra sonunda 23 tane ilmeğimiz kalana kadar. Şimdi sıra sonunda 23 tane ilmeğim kalana kadar devam ettim. Burada 3 tane ilmeğimizin kesme işlemini yapacağız boşluk için. 2 tane ilmekten şişimi geçirdim. İpimi arkada kesme işlemi yapıyorum. Tek ilmek olarak çektim. Çekmiş olduğum ilmeği tekrardan şişe takıyorum. Yanına bir tane daha aldım. İkinci eksiltmemi yaptım. Şöyle baktığımda 2 tane eksiltme yeterli. 3 dedim ama 2 tane eksiltme yeterli olacak. Devamında düz ilmeğim var, düz. Ters ilmeğim var, ters, düz şeklinde sıra sonunda
6 tane ilmeğim kalana kadar lastik örgümüze devam ediyoruz. Sıra sonunda 6 tane ilmeğim kaldı. 2 tane ilmekten şişimi geçiriyorum. Tek seferde çektim. Çekmiş olduğum ilmeği şişe takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek alarak ikisini beraber çekiyorum. 2 kez eksiltmemi yaptıktan sonra devamında ters ilmeğim ters, düz, ters şeklinde sıramı tamamlıyorum. Şimdi bu sırada ikişer tane ilmek kesme işlemi yaptık. Yine 2 tane ilmeğimizi ilave ediyoruz. Hemen ilk ilmeğimi örmeden aktardım. Ters ilmek, düz ilmek şeklinde devam ettim. 4 tane ilmeğimi ördükten sonra bakın şöyle parmağımı döndürdüm ve ipimi taktım. 1 2 kez. 2 tane kesme işlemi yaptım. 2 tane ilmeğimi ilave ettim. Düz ilmek, ters ilmek, düz, ters, düz şeklinde diğer kesme işlemi yapmış olduğum noktaya kadar devam ediyorum hemen. Şimdi buradaki kesme işlemi yapmış olduğum noktaya geldiğimde yine aynı şekilde 2 tane ilmeği ilave edelim. 1 döndüremedim. 2 tane ilmek ilave ettikten sonra devamında ters ilmeğim var. Ters düz şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir üst sıraya geldiğimizde buradaki ilave etmiş olduğumuz ilmeklerimizi de aynı şekilde düzse düz, tersse ters şeklinde örmeye devam ediyoruz. Şimdi burada birinci boşluğumuzu oluşturmuş olduk. 2 tane düğme boşluğunu oluşturduk. Lastik kısmını tamamlayıp gelelim. 13 sıra boyunca demiştim. Lastiği tamamladıktan sonra artık düz örgümüze geçiş yapıyoruz. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi 13. sıramı tamamlayıp geldim. Örgümün ön tarafındayım. Şimdi buradan itibaren düz örgümüze geçiş yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden şişime aktardım. İkinci ilmeğimi şişimi geçiriyorum ve ipim arkada düz ilmek. İpim arkada düz ilmek şeklinde tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz ilmek yapmaya devam ediyorum. Şimdi lastik için 13 sıra boyunca giderek tamamladım. Lastiği tamamladıktan sonra düz örgümüzün başlangıcını yapıyoruz. Şimdi buradaki ön parçamızın hangi tarafını ördüğümüz önemli. Ben sizlerle beraber sağ tarafını ördüğüm için benim boşluklarımın burada olması gerekiyor. Ona göre bir ayarlama yapmanız gerekiyor. Diğer taraf için ise boşluk oluşturmayacağımız için düz bir şekilde devam edebilirsiniz. Ama yaka oyuntusu yapacağımız, kesme işlemi yapacağımız noktaya geldiğimizde yine burada olması gerekiyor. Düz örgünüzün ön tarafta olması gerekiyor. O yüzden yapmış olduğunuz taraf önemli. Şimdi burada sıramı tamamladıktan sonra örgümün ön tarafındayım. Boşluklarım da bakın burada. İlk ilmeğimi örmeden şişime aktardım. İkinci ilmeğimden şişimi geçiriyorum. İpim arkada düz ilmek, ipim arkada düz ilmek şeklinde tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz ilmek olarak yapmaya devam ediyorum. İlmeğimi de düz ilmek yaparak sıramı tamamladım. Örgümün diğer tarafına döndüm. Şimdi önde düz ilmek olarak yapmış olduğumuz ilmeklerimiz arkada ters ilmek olarak gözüküyor. İlk ilmeğimi örmeden şişime aktardım. Görmüş olduğum ters ilmeği ters ilmek yaparak sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters ilmek yapıyorum. İlmeğimi de ters ilmek yaparak sıramı tamamladım. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüğümde düz ilmek olarak gözüküyor tüm ilmeklerim. İlk ilmeğimi örmeden aktarıyorum. İkinci ilmeğim ipim arkada düz ilmek ve düz ilmek şeklinde devam ediyorum. Şimdi baktığımızda modelimiz aslında bundan ibaret. Örgümüzün ön tarafında düz, arka tarafında ters ilmek olarak devam ediyoruz. Ama biz sağ tarafında düğme boşluğu oluşturduğumuz için şimdi belli bir noktaya kadar bu şekilde önde düz, arkada ters örgü şeklinde devam edelim. Daha sonra bir kez daha boşluğu beraber yapalım istiyorum. Şimdi belli bir uzunluğa ulaşana kadar devam ettim. Tamamıyla göz kararı bir ayarlama yaptım. Bakın birinci boşluğumuz bu noktadaydı. İkinci boşluğumuzu yapacağız şimdi beraber. Sıra sonunda 23 tane ilmeğim var. 2 tane ilmekten şişimi geçirdim. Tek seferde çekerek birinci eksiltmemi yaptım. Çekmiş olduğum ilmeği şişe takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek alıp ikisini beraber çekerek 2 tane eksiltmemi yaptım. Devamında sıra sonunda 4 tane bırakacağız. 6 tane ilmeğimiz kalana kadar devam edelim. Sıra sonunda 6 tane ilmeğim var. İlk 2 tane ilmekten şişimi geçirdim ve tek seferde çekip birinci eksiltmemi yaptım.
Çekmiş olduğum ilmeğimi şişe takıyorum. Yanına bir tane daha alıp ikisini beraber çekerek 2 tane eksiltme yaptım. Şimdi şişimdeki son ilmeğimle beraber saydığımda 4 tane ilmeğim var. Devam ederek düz örgümü tamamlıyorum. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. Eksiltme yapmış olduğumuz ilmekleri ilave edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden şişime aktardım. İkinci ilmeğim ters ilmek, devam ettim. 3, 4 tane ters ilmeğimi yaptım. Ve eksiltme yapmış olduğum noktaya geldim. Şimdi burada ipimi şu şekilde döndürüyorum. Halkamı yapıp taktım ve çektim. 1, 2 tane ilmek ilave ettim. Devamında ters örgüme diğer eksiltme yapmış olduğum ilmeğin olduğu noktaya kadar devam ediyorum. Ve son ters ilmeğimi yaptıktan sonra eksiltme yapmış olduğum noktaya geldim. İlmeğimi döndürdüm. 1, 2 tane ilmeği ilave ettim ve devamında ters örgüme sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi bu şekilde eksiltme yapmış olduğumuz ilmekleri ilave etmiş olduk ve ikinci boşluğumuzu da oluşturmuş olduk düğme için. Şimdi toplamda 8 tane düğmeden oluşuyor. Modeli incelediğimde aradaki mesafeler tamamıyla kendime göre göz kararı ayarlama yaptım. Şimdi burada 23. ilmeğe kadar devam ediyorum ve ilk boşluğumu 23. ilmeğimde oluşturuyorum. Ama bu size çok dar geliyorsa daha fazla boşluk bırakarak daha öncesinde de eksiltme yapabilirsiniz. Dediğim gibi tamamıyla göz kararı bir ayarlama yaptım. Ben sizlerle sayı ve ölçüleri bu şekilde fikir olması açısından paylaşmak istedim. Şimdi örgümü ön tarafına döndüğümde ilave etmiş olduğum ilmeklerime düz ilmek yaparak devam ediyorum. Dediğim gibi 8 tane düğme ilave edeceğiz. O yüzden belli bir süre devam ettikten sonra yine 2 tane boşluk oluşturacağım. Bu şekilde istediğimiz boyuta ulaşana kadar devam edip geliyoruz. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi 2, 4, 6, 8 tane boşluğumu oluşturdum ve istediğim genişliğe ulaştım. Buradan sonra yaka kesmesi yapacağız. Yaka oyuntusu için kesme işlemi yapacağız. Ama buraya kadar ölçümü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Lastik dahil 33 santim ölçüsünde tamamladım. Eğer hırkanız daha uzun bir boyutta olsun istiyorsanız buradaki santim sayısını daha da uzatma yapabilirsiniz bu noktada kesme işlemi yapmadan önce. Şimdi örgümün örgümün sağ tarafını yaptığım için tersten bir kesme işlemi yapıyoruz. Diğer tarafta ise önden kesme işlemi yapabilirsiniz. 2 tane ilmekten şişimi geçirdim ve 2 ilmeğimi tek ilmek olarak çektim. Çekmiş olduğum ilmeği şişe takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek aldım. İkisini beraber çekiyorum. Çekmiş olduğum ilmeği şişe taktım. Yanına bir tane daha aldım. İkisini beraber çektim. 3 oldu. Devam ediyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Toplamda 17 tane ilmeğimizi kesiyoruz. Hemen şöyle düzelteyim. Devamında kalan ilmeklerimi ters örgü yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Örgümün ön tarafına geldiğimde de yine bu noktaya kadar düz örgüme devam edip geliyorum. Örgümün ön tarafında düz örgümü tamamladım. Bakın burada kesme işlemi yapmış olduğum noktaya kadar geldim. Şimdi örgümün diğer tarafına dönüyorum. Sadece ters tarafta eksiltme işlemi yapacağımızı söylemiştim. Buradan itibaren artık omuza kadar kesme işlemine devam ediyoruz. Ama şu şekilde yapıyoruz. Örgümüzün ön tarafında tüm ilmeklerimizi düz örgü yapıyoruz. Arka tarafında eksiltme yapıyoruz. Yani bir sırada eksiltme yapıyoruz. Bir sırada eksiltme yapmıyoruz. Ve bu şekilde toplamda 9 tane eksiltme yapacağız. Şimdi birini beraber yapalım istiyorum. Devamında hep aynı şekilde devam ediyoruz. İlk 2 tane ilmekten şişimi geçiriyorum.
ve tek seferde çektim. Devamında tüm ilmeklerimi ters ilmek yapıyorum. Az önce de söylediğim gibi örgümün ön tarafında herhangi bir eksiltme yapmıyorum. Arkaya geldiğimde yine başlangıçta bir tane eksiltme. Bu şekilde toplamda 9 tane eksiltmeye ulaşana kadar devam edelim. Şimdi eksiltmemi yaptım ve şişimde 34 tane ilmeğim kaldı. Burada tüm ilmeklerimi toparlayarak artık ön parçamızı tamamlıyoruz. Hemen 2 tane ilmekten şişimi geçiriyorum. Tek seferde çektim. Çekmiş olduğum ilmeği şişe takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek alıp ikisini beraber çekiyorum. Şişe taktım. Yanına bir tane daha ilmek alıp ikisini beraber çektim. Bu şekilde sıra sonunda tek bir tane ilmek kalana kadar devam ediyoruz. Şimdi ön parçamızı tamamlamamızla beraber tüm parçalarımızı tamamlamış olduk ve sıra geliyor dikme işlemine. Dikme işlemini ön parçalarımız ile başlangıç yapıyoruz. Daha sonra kolun sabitlemesini yapıyoruz. Burada örgümüzün ters kısmından bir dikme işlemi yapmamız gerekiyor. Hemen şöyle tersini çeviriyorum örgümün. Eşit gelecek şekilde bir ayarlama yapalım. Öncelikle omuz birleştirmesi, daha sonrasında ise kol ile beraber yan gövde birleştirmesini yapacağız videonun içerisinde. Şimdi buradaki fazla kesmiş olduğum ipimi uygun iğneme takıyorum. Ve şöyle eşit bir şekilde ayarlama yaptıktan sonra hemen birinci boşluktan geçirdim. Daha sonra karşılıklı iğnenizi geçirebildiğiniz her boşluktan geçirip omuz kısmını dikiyoruz. Bakın buradaki noktaya kadar dikiyoruz. Daha sonra diğer omuzu da aynı şekilde sabitleyip gelelim. Şimdi omuz dikme işlemini tamamladıktan sonra sıra geliyor kol parçamızı. Çünkü kol parçamızı sabitleyerek gövde parçamızı tamamlayacağız. Kolu yine örgümüzün ters kısmını çeviriyoruz ve buradan eşit bir şekilde bir başlangıç yapıyoruz. Her boşluktan iğnemizi geçirerek lastik kısmına kadar dikip geliyoruz. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi 2 tane kolunda birleştirme işlemini tamamlayıp geldim. Sıra geldi gövdeyi birleştirmeye. Şimdi burada öncelikle gövde parçamızı bir eşitleme yapıyoruz. Lastik kısmından üst kısma kadar. Eşitlemesini yaptıktan sonra kolun yerleştirmesini yapıyoruz. Ve gelecek olan noktadan öncelikle kolu bir çember halinde dikme yapıyoruz. Şöyle düzelteyim. Şöyle genişliğini ayarlıyorum. Evet. Buradaki nokta benim için yeterli. Öncelikle buradaki noktadan bakın karşılıklı bir dikme işlemi yapıyorum. Bir düğümleme yapıyoruz yani. Daha sonrasında kol parçamda başlangıç yapıyorum. Ve burada kolu karşılıklı dikmeye başlıyorum. Şimdi buradan dönerek başlangıç noktamıza kadar devam edelim. Başlangıç noktama kadar kol parçamı dikerek sabitledim. Şimdi buradan itibaren aynı şekilde hiç ipimizi kesmeden gövde parçamıza devam ediyoruz. Karşılıklı bakın dikmeye devam ediyorum. Buradaki parçamı tamamladıktan sonra diğer kenar içinde hem kol hem de gövde sabitlemesini aynı şekilde tamamlayıp geliyorum. Şimdi tüm birleştirme işlemimizi tamamladıktan sonra sıra geliyor yaka işlemine. Yaka için ilmek çıkartmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Bakın şu her sırada değil de hani bir ön kısmında eksiltme yapıp hem de arka kısmında. Şimdi bu 17 tane eksiltmenin dışında 9 tane eksiltme yapmış olduğumuz noktadan çıkartma işlemi yapacağız. Burada bir tane tığ yardımıyla yapıyoruz. Hemen bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Bakın buradaki ilk boşluktan şöyle tığımı geçirdim. Ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Buradaki ilmeğimizi de buraya takıyoruz.
Daha sonra yandaki boşluğa geliyorum. İpimi çıkardım. İlmeğimi takıyorum. Yandaki boşluğa geldim. İpimi çıkardım. İlmeğimi ilave ettim. Yandaki boşluğa geldim. Ve yandaki boşluğa geldim. Burada her boşluktan bir tane ilmek çıkartıyoruz. Şimdi ön parçamdaki ilmeklerimi toparladıktan sonra bu dikme işlemi yaptığım noktadan da şöyle tığımı geçiriyorum. İlmeğimi çıkartıp ilave ettim ve sırt parçama geçişimi yaptım. Sırt parçamızda da tüm ilmeklerimizi aynı şekilde toparlıyoruz. Şimdi sırt parçamdaki ilmeklerimi toparladıktan sonra ön parçama doğru devam ediyorum. Aynı başlangıçta yapmış olduğumuz gibi her ilmekten tığ yardımıyla ilmek çıkarmaya devam ediyorum. Buradaki son noktama kadar ilmeklerimi çıkardım. Bakın buradaki 17 tane kesme işlemi yapmış olduğum noktaya devam etmiyorum. Şimdi şöyle döndürdüğümüzde aslında örgümüzün ters kısmında gibi gözüküyoruz ama yakanın dışa doğru kıvrıldığını düşündüğümüzde buranın bizim düz örgümüz olması gerekiyor. Altta kalan kısım ise ters örgü şeklinde yapacağım. İlk ilmeğim düz ilmek olarak başlangıcımı yaptım. Devamındaki tüm ilmeklerimi düz ilmek olarak örmeye devam ediyorum. Son ilmeğime kadar düz örgümü yaptım. Örgümün diğer tarafındayım. Ters tarafı burası. Ters tarafında ters örgü yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aktardım. Diğer tüm ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Sıramı tamamladıktan sonra örgümün ön tarafında, yani bakın şöyle katlandığında burası ön tarafı oluyor. Ön tarafında düz ilmek, arkasında ters ilmek şeklinde istediğiniz yaka uzunluğuna ulaşana kadar devam edip geliyoruz. Şimdi yaka için istediğim uzunluğa ulaştım. Hemen burada sizlerle santim ölçüsünü paylaşmak istiyorum. 8 santim kadar bir örme işlemi yaptıktan sonra örgümün ön tarafındayım ve kesme işlemi yaparak tüm ilmeklerimi toparlayacağım. 2 tane ilmekten şişimi geçirdim ve tek ilmek olarak çektim. Çekmiş olduğum ilmeği şişe takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek alıp ikisini beraber çektim. Çektiğim ilmeği şişe taktım. Yanına bir tane daha alıp tek ilmek olarak çekiyorum. Bu şekilde sıra sonunda tek bir tane ilmek kalana kadar devam ediyoruz. Şimdi tek bir tane ilmeğim kaldı. Hemen şöyle bir tane zincir çekiyorum. Ve burada ipimi keserek artık hırkamızı tamamlıyoruz. Daha sonra bu ipimizi iğne yardımıyla gizleyeceğiz. Hemen size şöyle düzeltip bir göstermek istiyorum. Bakın gayet güzel oldu. Düğmelerini de dikme işlemini tamamlayarak hırkamızı tamamlamış olduk. Gayet güzel ve modelle birebir aynı şekilde çalışmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.